Merhaba sevgili dostlarım. 500 Türk ekranına hoş geldiniz. Komşularım dekor gezmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat ondan önce sizlere göstermek istediğim ve bildirmek istediğim bir şey var. Hemen şöyle göstereyim. Market kısmına girdiğimiz zaman şu dönen arı üstüne oturmuş. Bunu kesinlikle almayın. 530 TL diyor zaten. Biliyorum sizler de almazsınız da alma niyetinde bulunsanız bile öyle bir niyette bile bulunmayın. Bilginiz olsun. O paraya verilmez yani o dekor. Ki kaldı ki yanında 25 tane yeşil taş veriyor. Şimdi bizler arkadaşlarımızın leveline göre sıralama dahilinde çiftlik dekorlarını geziyoruz. Biliyorsunuz. En son Narin komşumuzun çiftliğini gezmiştik. Şimdi hayal komşumuzdan başlayacağız. Bu video içerisinde gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bu arada şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu hafta 3. ayın 3'ü bugün. Bu hafta altın kazanma etkinliği var. Çiftlik ziyaretçileri sayesinde her ne kadar elmas yüzük varsa, her ne kadar battaniye varsa hepsini toplayın. Hatta boş kalırsanız, fırsat bulursanız cadde üzeri dükkanları gezin, gazetenizi gezin, arkadaşlarınızı gezin. Ne kadar sattıysa alın. Max fiyattan satması önemli değil. Alın yine de. Çiftlik ziyaretçileri geldiği zaman 2 kat fiyatına satmış olacaksınız. Bu şekilde güzel paralar kazanabilirsiniz. Önümüzdeki perşembe, yani bu perşembe ben hazırlıkları yapacağım. Katılabilirsem yoğun bir şekilde katılmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Onunla alakalı da içerikleri sizlere paylaşacağım. Ne kadar altın kazanmışım onları da paylaşacağım. Ben battaniye toplayıp yağınla kamyon kamyon battaniye getireceğim. Bilginiz olsun. Şimdi 231 seviye hayal komşumuzun çiftliğine bir gidelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Nasıl dekor yapmış, inşa etmiş. Merkez binanın etrafı komple hem su yolu hem de ateşli yollarla bu şekilde bir dekor dizayn etmiş. Bu 71 seviyede açılan bunları altınla, taslaklarla geliştiriyorsun. Bu şekilde renkli taşlarla geliştiriyorsun ve sonuç itibariyle böyle dekorlar ortaya çıkıyor. Bunlar ilk başta yapıldığı için artık pek yapan yoktur diye düşünüyorum. Hala da yapan varsa şaşırırım. Çünkü bu dekorların artık şeyi kaçtı yani. Elinde işte hazır olan varsa onları o şekilde değerlendirenler var. He, güzel mi dekorlar, güzel. Ona bir şey demiyorum, güzel de. Farklı bir şey artık yok. Daha farklı dekorlar geliyor. O yüzden onlar da bunların yerini alıyor. Bak, cadde üzeri dükkanda bir sürü kuyruk satmış. Güzel, bak evin etrafını bu şekilde dizayn etmiş. Burada 3 tane kardan küre var. Buraya bunu koymuş. Etrafında 2 tane kalp var, çaprazlama. Bayağı da su yolu varmış hayal komşumuzda. Levinia ismi. Orada hayal yazıyor. Burada Levinia yazıyor. Burada Love yazmış. Bayağı bir su yolu var. Ateşli yollarla çiftliği bayağı bir dekor etmiş. Bak burası da güzelmiş mesela ama burası ne böyle şey gibi hani köstebek yuvalar olur ya, kafalarını çıkartırlar. Onun gibi bir şeye benzettim burayı. Etrafında 2 tane kart var. Bak burada yine kardan bir küre var. Balonlardan bak bayağı gelmiş. Bana da geldi. Bir 5-6 tane bende de oldu onlardan. Bu sarmaşıklar, çiçekler bunlar istasyondaki çıkan hayvanlar sayesinde geliyor. Komşumuz hayvanları açtıkça onları da oraya yerleştirmiş almış. Büyük çiftliği bak bu şekilde. Bu ateş yapıtlar bunlar derbi ödüllerinden geliyordu. Derbi ödüllerinden aldıkça oraya yerleştirmiş komşumuz. Bak küçük bahçe baya bir yığın yığın dolu. Ağaçları bak çapraz ekmiş. Sokak lambalarından çit yapmış bu şekilde. Çaprazlama ekmiş ağaçları. Vay, aslında iyi, mantıklı yani. Bu şekilde mi toplayacak böyle çat 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 çat. Vay be. Farklı bir şey. Bak burası da güzelmiş. İstasyondan çıkan hayvanlar, istasyondaki kilitli hayvanlar açtıkça bu dekorları veriyor, bunları da veriyor. Burada güzel bak, bunlar böyle top seke seke aşağı iniyor. Tarla bu şekilde yapmış. Tarla güzel yapmış. Tarlayı etrafını böyle yine bayağı da su yolu varmış ya Levinya'da. Küçük bahçeyi de artık kıracak. Küçük bahçeyi bu şekilde kırmış. Bir düz gitmeye çalışmış aşağı doğru. Herhalde buraları kıracak. Buraları da bitirecek. Daha sonra artık yukarıdan mı başlar, buradan mı başlar bilmiyorum. Peki bu ne burada böyle? Karlı.
Bak bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Evet. Sizler çiftliği beğendiyseniz yorumlar kısmında bildirirsiniz. Bu arada arkadaşlar videonun beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Destek olursanız sevinirim. Burada altından tahtı bu şekilde evin arkasına koymuş. Boydan boya bir dekor var burada. Yani hepsi birbirine bağlantılı boydan boya. Parça parça bir dekor yok. Boydan boya bir dekor yapmış. Bak bu güzel mesela. Uğur böceği desenli bank. Aa, sincap çıktı oradan. Bu güzelmiş. Bak buraya bunu koymuş mesela böyle. Kelebekler uçuşuyor güllerin arasında. Güzel, bak bunu güzel yapmış. Bunu buraya yerleştirmiş. Bir tane de burada var. Bu ne? Bak bu da şemsiyeler. İki tane bak bu çok güzel bir dekor. Bu nereden geldi acaba? Bu dekor bende yok. Bu var. Şu an güncel olarak Farmpas'taki ödüller de aynı o şekilde. O ağaçtan veriyor. Evet. Levinya komşumuzun dekoru bu şekilde. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Ben diğer komşumuzun çiftliğine gidiyorum. Hayday Dünyası. 236 seviye. Levinya komşumuzun çiftliğinde yani pek bir şey yorumlayamadım çünkü yani komple boydan boya yapmış. Boydan boya yorumladım. Böyle parça parça alanlar olsaydı elbette ona göre yorum yapardık, katardık. Ama güzel olmuş mu? Evet, güzel olmuş. Gayet iyi yapmış yani. Hayday Dünyası. Tarlayı bak bu şekilde ekmiş. Karışık ekmiş belli zaten. Her taraf seyrek seyrek boş olan yerler de var. Seyrek ekmiş. Hani böyle aceleye gelmiş tarlayı ekmek. Tekne ile ev arasındaki yolu bak bu şekilde yapmış. Basamak basamak altından basamaklar var. Her duvarın arasında çiçekler var. Şelale mesela buradan akıyor böyle komple buraya kadar. Evin olduğu yere kadar geliyor. Kalpli basamakları bu şekilde koymuş. Araba burada. Burayı havuz bahçesi yapmış. Güzel bak mesela ev diyorum havuzun etrafında karlı böyle taşlar var. Su göletleri oluşmuş. Bu şekilde güzel farklı bir görsel yapmış. Güzel. Beğendim orayı. Burada arı çiçeklerinden kelebek yapmış. Bu arı çiçeklerinden kelebeği çok fazla oyuncu yapıyor. Bunu birçok çiftliklerde görebilirsiniz. Farklı farklı boyutlarda, şekillerde yapanlar da var. Hayday Dünyası da bu şekilde bir dekor yapmış. Arı çiçeklerin etrafını komple böyle eee, yine arılardan oluşan ampullerle etrafını süslemiş. Bak gayet birbirine uyum sağlamış. Güzel duruyor yani. Bak burada uçak var mesela. Güzel. Bak bu mesela bu uçak da bende yok. Bu uçak da bende yok. Acaba ne zaman geldi bu uçak? Güzel yapmış bak burayı. Parsel parsel böyle bölünmüş. İki tane kırmızı çalışan traktör var. Ortasında bir tanesi çalışmıyor artık. Dura dura çiçekler bitmiş. Yine aynı 71 seviyede açılan ağaçlarla bu şekilde bir dizayn yapmış. Burada yine oturma çadırları var. Tren bu şekilde oyun parkı alanı. Burada bir tilki var. Tilki de bizi karşılıyor orada. Merhaba tilki diyelim merhaba tilkiye. Hayvanları bu şekilde dizayn etmiş. Etrafında çiçeklerle. Burada yine kurabiyeden ev var. Bu şekilde yapmış. Bak ağıl, ambar ve mandıra. Onların olduğu alanı bu şekilde yapmış. Daha da farklı bir şey yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Şimdi burada dekorda 3 farklı taşı bir araya getirmiş. Makinaları bak bu şekilde istiflemiş. Makinalar bu arada kart da geldi. Makinaların her tarafında şeftali ağaçlarından koymuş. Makinalar bu şekilde düzenli. Burada ayrıyeten böyle ağaçların aralarında çitlerden yapmış değirmenleri. Bu şekilde güzel yapmış. Oo, küçük bahçede bizi farklı bir şey bekliyor. Bak mesela bu evcil hayvanları bu şekilde yapmış. Gayet güzel olmuş. Mesela evcil hayvanların girişi burada bu şekilde. Hepsini böyle bölüm bölüm yapmış. Bunda da su yolu var mı? Su yollarının hepsini buraya harcamış. Yemek masası var o şekilde orada. Bak burası da güzel.
Sizler de bakıp bu şekilde yapabilirsiniz dekorları. Ağaçları bak güzel istiflemiş. Ağaçlar güzel düzgün istiflendiği zaman çiftliğe daha farklı bir görünüm sağlıyor. Ama komple böyle karışık yaparsanız balta girmemiş orman gibi oluyor. Bak burada bir tane kedinin mesela yavru kedinin heykelini yapmış burada güzel. Hemen direkt evcil hayvanların yan tarafında kedinin de heykelini yapmış. Hayvanlar da hatta orada geziyorlar. Bak burası güzel. Bak o bak ben burayı beğendim. Ben burayı beğendim bak. Burayı beğendim. Ha, bunu görünce direkt aklıma Gray'in çiftliği geldi. Gray'in çiftliğinde de mesela böyle parsel parsel farklı farklı alanlarda aynı atmosferik alana ait ekinleri, çalıları, çiçekleri, dekorları bu şekilde komşumuzla birleştirmiş mesela. Hmm. Bak gayet güzel olmuş. Burasını ben beğendim burayı. Komşu senin bu çiftliğin bu dekorunu beğendim. Bak burada yeni çıkan hayvandan var. Onun da heykelini buraya yapmış. Gayet güzel olmuş bak. Buraya da artık boş alana da çalıları kahve çekirdeklerini ekmiş. Her ağacı böyle taş duvarların arasına serpiştirmiş. Tek 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 tek. Burada ikişerli var. Gayet iyi yapmış. Güzel yani. Ben beğendim çiftliği. Dükkanda ne var? Dükkanda 10 tane buket çiçeği var. 213 seviye Gamze komşumuzun çiftliğine gidelim biraz da. Çok fazla arkadaş var. Birkaç tane arkadaşın çiftliğini böyle araya sıkıştıralım. Aynı video içerisinde olsun. Sizlere de sıra gelsin. Gamze komşumuzun çiftliğine geldik. Bütün Beşiktaşlılar toplanın. Gamze komşunun çiftliğinde BJK yazıyor. Ateş, toprak ve su. Üçünün harmanlanmasıyla etrafında da kertenkelelerden oluşan kayalıklar var. Bak hepsi aynı anda hareket edince güzel oluyor, iyi duruyor. Ben Beşiktaşlı değilim. Bak burada at var mesela. Atı güzel yapmış. Bak mesela şöyle göstereyim. Hani sizler de eğer yapmak isterseniz aynısını videoyu durdurup bu şekilde bakarak aynısını yapabilirsiniz dekorların. Bilginiz olsun. Bak burada mesela bir ayıcık var. Etek kısmını mesela güllerden yapmış. Gayet de güzel duruyor. Bak mesela farklı bir kelebek de burada var. Arı çiçeklerinden yok. Yine aynı saman balyalarına var. Saman balyaları pahalı. Bilginiz olsun. Aldıkça da daha da pahalanıyor. 50 bin, 60 bin, 80 bin öyle öyle fiyatlar artıyor en son. Ben de bir ara saman balyasından farklı dekorlar yapıyordum. Oradan biliyorum. Daha da fazla almadım çünkü yapacağım dekorla artık sınırlanmıştı. Bak burada mesela iki tane hayvan var bu şekilde. Bak burada yine aynı mesela farklı bir kelebek tarzı var. Bu kelebek tarzlarıyla alakalı çok farklı dekorlar var. Bu işte bu şekilde görüyor. Bak mesela burada iki tane sandalye yapmış saman balyalarından. Ortaya mesela güzel yapmış ya. Gayet güzel yapmış. Bak burada bir tane kedi var. Ben kediyi yapmıştım. Benim dekorların arasında kediyi görenleriniz vardır. Ben de buna benzer bir kedi yapmıştım. Benim kedinin bir de önünde yumak da vardı. Hani kedi yumakla oynuyormuş tarzında. Ben bir de yumak da yapmıştım kedinin önünde. Komşumuz burada da Gamze yazmış. Kendi ismini yazmış. Bak bir sürü mesela şelaleler var su yolları ile böyle. Güzel yani bak. Ya birçok farklı dekoru çiftliğe sığdırmış. Ördekler olsun, ayıcık olsun, at olsun, kelebek olsun birçok dekoru sığdırmış. Güzel olmuş. Gayet iyi duruyor. Makinaların hepsi çalışıyor. Bak 213 seviye makinaların hepsi çalışıyor. Küçük bahçede hayvanlar küçük bahçede. Ee, Evcil hayvanları bak buraya köşeye sıkıştırmış. Bunlarla daha farklı bir şey yapılabilir ama tabii yapacak artık alanı yok. Bak mesela ağaçları burada köşeye sıkıştırmış ama koyacak bir alan yok. Tarla bu şekilde tarlayı böyle aynı buradaki boşluk alana komple tamamlamış. Hani e, çiftliğin asıl ana kısmı büyük bahçenin olduğu yer. Diğer bütün işlemler küçük bahçede. Evet. Güzel. Düşüncelerinizi merak ediyorum yorumlarda paylaşırsınız. Beğendiğiniz komşumuzun çiftliği hangisi ise ona göre bildirirsiniz. Sizler de ben de sizlerin yorumlarını okuyorum. Yorumlarına ekstra yorumlar da yazıyorum.
Düşüncelerimi paylaşıyorum. Sizlerin sorularına cevap veriyorum. Bilginiz olsun. Şimdi 3 komşumuzun çiftliğini gezdik. Bir de Doruk çiftliğini gezelim. Sofya çiftliğini heyecanla anlatmak için bekliyorum. Sofya çiftliğinde farklı bir olay da var. O olayı da sizlere sözlü olarak anlatacağım. Bilginiz olsun Sofya'nın çiftliğinde. Onu ben cadde üzeri dükkanda gördüm. Arkadaşlık isteği gönderdim. Kabul etmedi, takibe aldım. Sonra takipten onu ziyaret ettim sürekli. Daha sonra arkadaşlık isteği gönderdim, kabul etti. Onun da farklı bir hikayesi var. Onu da sizlere bir sonraki videoda anlatacağım. Geldik Doruk komşumuzun çiftliğine. Cadde üzeri dükkanın arkasında tarlaları böyle parsel parsel bölmüş. Ambarda ihtiyaç olan bütün ekinleri ekiyor. Şimdi tarlayı bu şekilde parça parça ekenlerin farklı bir şeyi var. Anlamı var. Bir, bütün ekinlerden hani elimde biterse tarlamda hemen direkt alırım. Tekrardan yenisini ekerim. İki kat veriyor ya. Birinci katını değerlendiririm. Birinci katını tekrardan tarlaya ekerim. Bir bu. İki de şu. Ambar kapasitesi az olan komşularımız genellikle bunu yaparlar. Doruk çiftliği bundan dolayı mı yaptı bilmiyorum. Ya da diğer sebepten dolayı mı yaptı bilmiyorum. Fakat tarlası böyle ufak ufak böyle parça parça böyle olanların büyük ihtimalle ambar kapasiteleri az olduğu için. Çünkü artık ambarda koyacak yer yok. Buraya bu şekilde ekiyor, burada bekletiyor. Yani tarlayı bir nebze ambar gibi kullanıyorlar. Bilginiz olsun. Beyaz çiçeklerden etrafını böyle komple şerit çekmiş. Bak evcil hayvanlar mesela burada şey var. Kahve çekirdeklerinden burada bir V harfini çizmiş. Evcil hayvanların hepsi burada istiflenmiş. Çok şey geldi ya, gözüme karabalık geldi ya. Doruk komşu, eğer bu videoyu izlersen ya da izliyorsan yorum, çünkü şöyle bir şey var. Komşularımız arasında videoyu izleyip yorum atmayanlar da var. Yorumsuz bir şekilde izleyenler de var. Bilmiyorum kim ne izliyor, hangisini izliyor ya da kim izliyor bilmiyorum. Eğer Doruk komşumuz da çiftliği dekorlar arasında izlerken görürse, Doruk komşu çiftliğin güzel fakat çok fazla gözüme karabalık geldi. Bak şu an var ya, nereyi anlatacağımı şaşırdım. Her tarafta bir şey var. Her tarafta bak şimdi. Bak. Tarlayı anlattık. Tamam güzel. Hayvanları anlattık. Hayvandan sonra buraya geldin. Burası gerçekten çok... Aralarda şöyle bir boş yer bırakın ki komşular dekor yaparken. Aralarda boş yer bırakın ki hani o dekorun bir anlamı olsun. Hani bu dekorun alanı bu kadar ve alan içerisinde bunlar var. Ama şimdi burada her taraf karışık. Yani iyi de yorumluyorum, kötü de yorumluyorum. Sadece kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu benim düşüncem. Sizlerin düşüncesi farklı. Belki de sizler bu şekilde seviyorsunuzdur. Bilemem. Saygı duyarım. Sadece kendi düşüncelerimi katıyorum. O yüzden beni mazur görün. Şimdi Doruk komşumuzun arabanın olduğu yerde bir giriş var. Bak buradan giriyorsun. Burada ekstra iki tane mavi kolonların olduğu yerde bir giriş var desek. Oradan giriyor olsak. Buradan direkt hem piknik masasına hem de tekli çalışma masasına gelebiliyoruz. Ortasında komple altın bir ağaç var. Arkasında çiçeklerin olduğu banklar var. Kelebekler uçuşur. Arılar eğer bal için gelip orada yuva yaparlarsa orada kimse oturamaz. Arılar vız vız sokar. Güzel. Bu şeyi bu halini sevdim. Hoşuma gitti bu. Kimse oturmasın. Güzel. Bu böyle karabalık çiftliklerde yani anlatacak bir şey varsa anlatırız. Diğer türlü sadece hangi dekorlar var diye gezebiliriz. Karabalık çiftliklerde hangi dekorlar var diye gezebiliriz. Biz de bakalım hangi dekorlar var. Bak mesela burada piknik masaları var mesela bir sürü. Ağacın köklerinden burada boya çalışması yapılıyor. Burada aynı zamanda piknik masası var. Tavşan ve tavuk oturmuş oraya. İki ağaca bağlamış. Bak bunu sevdim mesela. Bak bunu sevdim.
Bunu sevdim. Şimdi normalde bu bağımsız. İsmi aklıma gelmedi bir an. Salıncak diyelim, aklıma ismi aklıma gelmedi. Bu bağımsız normalde, fakat yeşille bu diğer ağacı birbirine hani bağlamış gibi göstermiş. Bunu sevdim bak. Bu kompozisyon güzel. Ee, Yok, o değil. Başka bir şey. İsmi aklıma gelmedi ya. Neyse. Hayvanlar bu şekilde hepsi birleşik yine. Etraflarında ağaçlar var. Çok fazla ağaç ekmiş komşumuz da. Bak burası güzel. Bak, anlatmak istediğimi eminim anlamışsınızdır. Bak, gördünüz mü? Burada bu çiçeklerden bir şerit çekilmiş. Alan burada belli. Yani alan burada bölünüyor. Burada farklı bir alana giriliyor. Farklı alana girerken kapıdan giriyoruz. Düz bir yol var sağında ve solunda. Dekorlar bu şekilde. Burada direkt en başa, şelalenin olduğu tarafa gidebiliriz. Bak, kompozisyon bu. İşte bak, aslında dekor bu. Anlatmak istediğim de buydu. Şimdi şu kısma bakın, komple boydan boya. Bir de şuraya bakın. Umarım yani kendimi ifade edebilmişimdir. Yanlış anlaşılmamışımdır. Hani çok fazla dekorları böyle yumağın birbirine bağlanmış, dolanmış hali gibi birbirine her tarafı karıştırırsanız sadece hangi dekorlar var diye bakılır. Dekor var mı diye bakılmaz. Acaba hangi dekorlar var? Ama burada bir dekor var. Doğru, çiftlik komşumuzun burada bir dekoru var bak mesela. Kompozisyon güzel burada. Geldi küçük bahçeye. Makinaların hepsi, ya makineler hakkında yapacak bir şeyimiz yok yani. Makinelerin kimi küçük, kimi büyük, kimi geniş, kimi dar, kimi uzun boylama, kimi eni farklı, kiminin boyu farklı. Makineler o yüzden hepsi karışık olduğu için oyunun kendisiyle alakalı. Biz de makinaları birbirine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Onu oraya koyuyoruz. Kimisi çok fazla kullandığı makineye göre istifleme yapıyor. Kimisi makinenin enine boyuna göre istifleme yapıyor. Bu şekilde makineler gayet iyi duruyor. Makineler güzel duruyor. Hepsi de çalışıyor makinelerin. Hatta çoğu çalışıyor. Bak mesela burada yine altın mesela çitlerden bir alan çekilmiş burada. Tabi bu çitler fazla verilmediği için hiçbirimize fazla verilmiyor. Anca şansımızla işte oradan buradan bir tane iki tane gele gele komşumuz yine bir belli bir sayıda biriktirmiş. Burada yine taş duvarlardan bir çit çekmiş. Burası artık farklı bir alan. Şimdi bak, diğerinden farklı burası. Artık farklı bir alan diyorum ya. Burası farklı. Burada farklı bir kompozisyon var. Hemen o kompozisyona değinelim. Şimdi burada yeni gelen dekor var. Su yolu. Bunlara ben takunya diyorum. Çünkü takunya gibi duruyor. Hani ama takunyayı böyle farklı bir dekor. Yani sevgiyle alakalı. Kalp map falan var. Sevgiyle alakalı bir dekor yapmış burada. Bunu buraya mesela yerleştirmiş. Burada yine aynı aşk tanrıçası koyun orada işte kalpten geçirmeye çalışıyor. İki kalbin arasından geçirmeye çalışıyor. Burada güzel bir kompozisyon var. Burada yine bak, yemek masasından burada yine var. Mesela burada çadır var. Kamp çadırı. Kamp çadırının olduğu yerde hemen meşrubatların da olduğu bir alan var. Gayet güzel. Bak mesela burada e, kişilerin oturabileceği güzel bir bahçe var. Çiçeklerin kokuları olsun, çiçeklerin güzel görselleri olsun, kelebekler olsun. Burada güzel bir şey var. Şurası çok hoşuma gitti. Bak mesela rengarenk ve şöyle bir şey var. Oturakların rengiyle uyumlu. Bakın, oturakların rengiyle uyumlu. Bu dekorun bu kısmını çok beğendim. Hatta ben burayı ekran resmi almak istiyorum. Bunu ilerleyen zamanda değerlendirmek için. Bunu ilerleyen zamanda kendim için çiftliğimde dekor yaparken bunu da değerlendireceğim. Tabii benim bunu açmam için bu çalıların gerekli hayvanı hangisi ise istasyonda onu açmam lazım. Burayı sevdim. Bak, en çok burayı sevdim. Güzel yani orası. Orası güzel. Bak burada oturak mesela yer sofrası var, müzik aletleri var. Burası da gayet güzel olmuş. Doruk çiftliği sahibi komşumuz bu yer
sofralarıyla ya da müzik aletleriyle, hem yer sofrası adı üstünde hem de müzik aletleriyle e, farklı bir böyle bir alan belirleseydi, aynı bu şey gibi. Hani mesela yoldan geçiyorsun, sağında ve solunda farklı dekorlar var. Onları da bu şekilde yapsaydı daha da güzel bir sonuç ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Yine de eline sağlık. Dekorunu güzel oraya istiflemiş. Evet. Güzel, gayet iyi istiflemiş. Mesela burada e, ağaçların kütüklerinden yapılan basamaklar var. Hemen böyle çaprazlama karşı yukarı doğru çıktığın zaman burada artık odun kesilen alan var. Gayet iyi. Güzel, gayet iyi duruyor çiftlik. Ama şuraya gerçekten çok hoşuma, şu kısım çok hoşuma gitti benim. Şu kısım çok hoşuma gitti. Renkler, can alıcı renkler. Hepsi de birbiriyle uyumlu. Gayet hoş, yani güzel duruyor. Gayet iyi duruyor. Evet. Dört komşumuzun çiftliğini gezdik. Bir sonrakinde Sofya çiftliğimiz Hayal. Aralara level komşu girmezse Sofya, Hayal, Deniz ve Günay komşumuzun çiftliklerini gezmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. Çiftliğini gezdiğim arkadaşlarım beni mazur görsünler. Hani kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi anlatmak istedim. Beğendiğim kısımları, beğenmediğim kısımları paylaştım. Sizler de beğendiğiniz kısımları ve beğenmediğiniz kısımları yorumlar kısmında belirtirsiniz. Destek olmak isterseniz videonun beğenme butonuna basın. Destek olursanız da ayrıca çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum. Akışın daha iyi yerlere gelmesi için daha farklı içerikler, daha fazla içerikler sizlerle buluşturmak adına efendim videonun beğenme butonuna basın. Bir sonraki farklı içeriğimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.